Selamünaleyküm dostlar. Tavuklarda ırk seçimi ve öneminden bahsedeceğim. Tavukçuluk yapan arkadaşların ırk seçimine dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü ırk tavuklarda yumurta veriminden yumurta kalitesine, et veriminden et kalitesine, huyundan suyundan beslenme zorluğuna kadar hepsini etkiliyor. Eğer doğru ırkı seçmezseniz çok fazla emek sarf eder ancak başarılı olmazsınız. Dolayısıyla ırkı doğru seçeceksiniz. Şimdi tavuk beslerken şu soruların cevabını kendi kendinize vermeniz gerekiyor. Etlik ırk seçecekseniz etin lezzetli olması için hangi ırkı seçmeliyim? Etin verimli olması için hangi ırkı seçmeliyim? Yumurtasının çok olması için hangi ırkı seçmeliyim? Yumurtasının güzel görünmesi için ya da lezzetli olması için hangi ırkı seçmeliyim? Bunlar hakikaten tamamen ırkla ilgili. Elbette beslenmenin de önemi var ama her tavuğu besleyerek diğerlerinden aldığınız verimi, doğru ırktan aldığınız verimi onlardan alamazsınız. Dolayısıyla beslemenizin, emeğinizin ziyan olmaması için doğru ırkı seçmeniz gerekiyor. Yumurtayla başlayalım. Eğer tavuğun yumurtası güzel olsun istiyorsanız, elinize aldığınızda güzel görünsün, lezzetli olsun, aynı zamanda da yılda çok yumurta alayım istiyorsanız böyle Sussex ırkı tercih edebilirsiniz. Hatta hobiciliğe yeni başlayanlara Sussex'i özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü bu hayvanlar Anadolu'ya hakikaten uyumlu hayvanlar. Mesela kışın diğer hayvanlar kadar soğuktan etkilenmiyorlar. Bende Astrolorp da vardı. Onlar soğuktan daha fazla etkileniyorlar. Sıcaktan daha fazla etkileniyorlar. Dolayısıyla verimi bunlar kadar olmuyor. Evet, başka bir coğrafyada çok verimli hayvanlar ama bizim coğrafyamıza çok uygun olduklarını söyleyemem. Diğer ırklarda da zaten süs tavuklarında bunlar biraz daha süs tavuğu olarak geçiyor. Bu Sussex'ler, Astrolorp'lar, bazı paçalı ırklar süs tavuğu olarak geçiyor. Bunlar çok fazla yumurta vermezler ama Sussex'ler hakikaten kendilerine göre yani bir süs tavuğuna göre çok yumurta veriyorlar. Zaten bu Sussex'ler tamamen süs tavuğu değil de biraz daha bahçede güzel tavuğum olsun, aynı zamanda yumurtada alayım diyenlerin tavuğudur. Dediğim gibi soğuğa sıcağa diğer ırklardan fazla dayanıklılar. Hatta hastalıklara da zannedersem onlardan daha dayanıklılar. Bu nedenle hobiciliğe yeni başlayanlara, tavuğa yeni başlayanlara Sussex'i tavsiye edebilirim. Yumurtada eğer herhangi birine verecekseniz yumurtayı, yani tanıdığınız, sizi bilen insanlara değil de marketlere, bazı işletmelere satacaksanız onlar ucuzlu kararlar. Siz de onlara yönelik Lohman, Atax gibi tavukların yumurtalarını üretmeniz gerekiyor. Eğer çok kaliteli yumurta üreteyim diyorsanız müşteri kitlenizin ona göre olması gerekiyor. Yoksa güzel yumurta üretmenin hiçbir anlamı olmaz. Dolayısıyla yumurtacı ırk tercih ederken amacınızı iyi belirleyin ve ona göre tercih edin. Şimdi onun dışında ne için seçebilirsiniz tavuk ırkını? Diyelim ki kuluçkaya yatsın diye seçiyorsunuz. Kuluçkaya yatsın diye seçerseniz gidip tabii ki bir Lohman almazsınız. Ama bazıları Sussex'i de tavsiye ediyor. Benim Sussex tavuklar hiç kuluçkaya yatmadı. Yatan vardır elbette. Yatıyorlar da ama benimkiler yatmadı. Çok kuluçkaya meyilli hayvanlar değiller. Zaten öyle olsa çok yumurtlamazlar. Olmasınlar da zaten. Evet, komşumuzun güvercinleri. Uçuruyor komşumuz. Anne olurlarsa da zannedersem çok iyi anne olacaklarını düşünmüyorum. Çünkü çok fazla meyilli değiller kuluçkaya. Kuluçka için Hint tavuklarını deneyebilirsiniz. Koşinler var ama ben onlarla çok hemhal olmadım, yani onları bilmiyorum. Köy tavuğu olabilir
Ama köy tavuğu da her zaman iyi çıkmayabiliyor. İyisi bulunmayabiliyor. Çok yumurta alamıyorsunuz. Öyle özellikleri var. Arkadaşlar bir de bu köy tavuğu ifadesi şüpheli bir ifade. Çünkü insanlar genellikle cinsini bilmedikleri ya da melez olan hayvanlara köy tavuğu diyorlar. Yani denizli diyemeyecek, Sussex diyemeyecek, Australorp diyemeyecek, köy tavuğu diyor. Bu nedenle köy tavuğu demek aslında cinsi tam olarak belli olmayan hayvan anlamına gelebiliyor. Bundan dolayı köy tavuğunu çok tercih etmiyorum ve tavsiye etmiyorum. Ancak bölgenizde olan özel bir köy tavuğu varsa, bulduysanız tabii ki onu da bahçenizde yetiştirebilirsiniz. Daha güzel olur, hatta onu tavsiye ederim. Bana kalırsa kuluçka için yine en makul seçenek Hint tavuğu olacaktır. Hint tavukları çok fazla kuluçkaya yatarlar ve çok iyi annelik yaparlar. İyi koruyuculardır. Zaten vücut yapıları itibariyle de daha savaşçı hayvanlardır bilindiği üzere. Bunun için kuluçka makinesi yerine Hint tavuğu bulundurabilirsiniz. Gerçekten de makine almak yerine bunları tercih edebilirsiniz. Çünkü makineyi takip etmeniz gerekiyor. İşte suyu azaldı mı, ısısı ne oldu, hepsini takip etmeniz gerekiyor. Nemini, suyunu, elektriğini, elektrikler giderse emeğiniz ziyan olabilir. Ama tavuk varsa, Hint tavuğu varsa hiçbirini takip etmenize gerek yok. Soğuğunu sıcağını da kendi ayarlar. Civcivleri çıkarınca da kendisi büyütür. Dolayısıyla kuluçka makinesi yerine Hint tavuğunu tercih edebilirsiniz. Ette de yine yumurta meselesindeki durum ette de var. Eğer kendiniz için çok lezzetli, güzel beğenebileceğiniz et üretmek istiyorsanız Bresse ırkını tercih edebilirsiniz. Bresse ırkı hayvanlar dünyada et kalitesi itibariyle tavuklar içerisinde en iyi tavuk olarak biliniyor. Ancak eğer satacaksanız bunu Bresse'yi tercih etmeyebilirsiniz. Özel müşterileriniz yoksa. Çünkü Bresse'de etçil ırklara göre, mesela bir broiler'a göre, bir 308'e göre daha az büyüyecektir. Dolayısıyla daha çok yemle daha az verim elde etmiş olacaksınız. Evet, et kalitesinde üst düzey bir et elde edersiniz. Ama bunun karşılığını alamadığınız takdirde de aldığınız etin, ürünün bir önemi olmayacaktır. Dolayısıyla eğer ticari olarak et yetiştirmek istiyorsanız, et üretmek istiyorsanız tavuklardan, herkesin tercih ettiği ticari ırkları tercih etmenizi tavsiye ederim. Onların tercih edilmesinin bir nedeni var. Ve siz de o amaca göre üretiyorsanız eğer, o nedene göre tercih etmeniz gerekiyor. O da verimli olmaları. Hakikaten birim yemle en fazla et elde edebileceğiniz hayvanlar ticari etlik civcivlerdir. Onun dışında tabii ki Bresse'den de çok fazla et elde edersiniz. Ama asla bir broilerla yarışamaz. Çünkü onun vücut yapısı da, ırkı da etini çoğaltmak üzerine kurulu. Diğeri öyle değil. Diğeri gezip dolanmak da doğasında olan bir hayvan. Dolayısıyla ticari bir amaç güdüyorsanız etlik ırklarda herkesin tercih ettiği ticari piliçleri tercih etmelisiniz. Eğer öyle bir niyetiniz yoksa, kendiniz için yetiştirip lezzetli et yemek istiyorsanız da kendiniz için Bresse yetiştirebilirsiniz. Mantığı bu şekilde. Son olarak dediğim gibi, eğer yeni başlıyorsanız ve hem bahçemde biraz tavuk olsun, hem güzel görünsünler, hem de yumurtalarını yiyeyim diyorsanız, yumurtalar da güzel görünsün ve lezzetli olsun diyorsanız, ben Sussex'i tavsiye ederim. Ama et için mesela Sussex'i asla tavsiye etmem. Eti öyle güzel olmuyor. Etleri çok lezzetli olmuyor ama yumurtaları hakikaten iyi oluyor. Tabii ki beslenmeyle de alakası var ama o da bir yere kadar, ırkı da bir yere kadar, ama yine en ideali ırk açısından
Bu Sussex tavuklar yumurta için. Tavuk seçerken bunlara dikkat ederseniz sizin için daha iyi olur. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.